Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu yıl çok trend olan örgü boyunluk yapımını anlatacağım. Boyunluğumuzu 4,5 numara şiş kullanarak ördüm. İpimden bahsedeyim. İpim Gazal Rock'n'Roll. Şu an satışta değil arkadaşlar bu ip. Gazal Sisley olarak satışta, ismi değişti. 50 gramı 115 metre uzunluğunda 4,5 numara şiş kullanarak örüyoruz. Bir yumak bizim için yeterli oluyor. Önce örgü boyunluğumuz için 8 ilmekle başlıyoruz. 2 ters 2 düz olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüyoruz. Daha sonra örmüş olduğumuz şeridin tam ortasından ilmeklerimizi çıkarıp tek tarafını örüyoruz. Daha sonra aynısı gibi simetrisini örüp boyunluğumuzu tamamlıyoruz. Ben şöyle ölçüsünü vereyim. Genişliğinin ölçüsünü vereyim. 12 santim. Tamamen uzunluğu ise 1 metre 30 santim. Sizler de kendi ölçünüze uygun yapabilirsiniz. İstediğiniz uzunluğa göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Bağcıklarını kısa isterseniz kısa örebilirsiniz. Uzun isterseniz de uzun olarak örebilirsiniz. Model gerçekten çok güzel. Mutlaka bu yıl bu modelden bir tane örün arkadaşlar. Çok trend olan bir model. Örmesi de hem çok keyifli hem de çok kolay. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi örgü boyunluğumuzun yapılışına geçelim. Hepimize kolay gelsin. Örgü boyunluğumuz için 4,5 numaralı şiş kullanacağım. Elimde Gazal'ın Rock'n'Roll ipi vardı. Şu an Sisley olarak satışta arkadaşlar bu ip. 50 gramı 115 metre. 8 ilmek atarak başlayacağız. 4,5 numaralı şişimize örgü boyunluğumuz için önce 8 ilmek atarak başlıyoruz. İlmekleri ben bu şekilde atıyorum. 3 4 5 6 7 8 ilmek attım. Düğüm atarak sabitliyorum. Şimdi arka yüzdeyim. Arka yüzde ilk başlarken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. İlk ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 ilmek ters ördüm. İlk ilmekten sonra 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Sonda bir ilmeğim kalıyor. İpimi arkaya aldım. Sondaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. İpimiz sol taraftaysa ön yüzdeyiz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sondaki ilmeği de düz olarak örüp arka yüze geçiyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Şöyle yakından göstereyim. 2 ters 2 düz olarak örüyoruz.
Ön yüzde düz ilmeklerimizin bu şekilde kenara gelmesi gerekiyor. Ortadaki iki ilmeğimizin ters olması gerekiyor arkadaşlar. Görüntü olarak bu şekilde olması gerekiyor. Kenarlara 2 ilmek düz ilmeğimizi denk getiriyoruz. Ortada olan 2 ilmek ise ters oluyor. Kenarlarda 3 ilmeğim, ortada 2 ilmeğim. Toplamda 8 ilmeğimiz var. İstediğimiz uzunluğa kadar örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Fiyonklu kullanmak isterseniz 1,5 metre, fiyonksuz olarak kullanmak isterseniz de istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. 1 metre, 1,20, 1,30, 1,40 olarak örebilirsiniz. 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde 2 ters 2 düz olarak örüp gelelim. Şöyle istediğimiz ipi kullanabiliriz arkadaşlar. Hem elinizde olan ipleri değerlendirmiş olursunuz. İster pamuk ip, isterseniz anti peeling ip, isterseniz pullu ipleri de kullanabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Örmüş olduğunuz ipe elinizin sıkılığına ve gevşekliğine bağlı olarak da şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Ben bu ipi tercih ettim. Elimde olduğu için görüntü olarak da çok güzel olacağını düşünüyorum. Bu ipi ben 4,5 numaralı iple örüyorum. Sizler de yine bu ipi tercih ederseniz elinizin sıkılığına göre 4,5 ya da 4 numara şiş kullanabilirsiniz. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videoyu ayarlar kısmından yavaşlatabilir. Yavaş anlattığımı düşünüyorsanız da hızlandırabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Görüntü olarak da çok güzel bir model. Bu kışta viral olan bir modeldi arkadaşlar. Ben de anlatmak istedim. Şimdi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örüp gelelim. Örgü boyunluğumuzun orta kısmını 1 metre 30 santim kadar ördüm arkadaşlar. Şöyle ön yüzü burası olacak. Arka yüzü de burası. Şu şekilde tam ortasını da şöyle santim olarak göstereyim. 40 santim olarak belirledim. Tam ortası arkadaşlar. Şöyle ikiye katlıyoruz. 1 metre 30 santim örmüş olduğumuz şeridi ikiye katlıyorum. Şöyle 20 santim kadar ölçtüm. Uzunluğu 40 santim. Şimdi tam ortasına fırfır yapacağız. Önce ilmeklerimizi keselim. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Şu an arka yüzdeyim. İlmeği tekrar şişime taktım. 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar şişime takıp 2 ilmeği birlikte ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde kesip tamamlayalım. Şimdi ilmeklerimi kestikten sonra ipimi kesip buradaki ilmeğin içerisinden geçirerek sıkıştırıyorum. Örmüş olduğumuz şeridi bu şekilde koyalım. Daha sonra iki ilmek tutucunun arasından ilmeklerimizi çıkaracağız. Toplamda 58 ilmeğim olacak. Şimdi düz tarafı koyduktan sonra ipimi arka kısma bağladım. Şimdi ilmeklerimizi çıkaralım. En son ilmeğin arasındaki boşluklardan ilmeklerimizi çıkarıyoruz.
Şöyle en sondaki ilmeğimizin arasına batıp ilmeklerimizi bu şekilde şiş yardımıyla çıkarıyorum. İsterseniz tığ yardımıyla da çıkarabilirsiniz. Fakat boşluklar büyük olduğu için şişle de kolaylıkla ilmekler çıkıyor. Şimdi diğer ayracımıza kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde çıkarıp gelelim. İki ayraç arasından 58 ilmeğimi çıkardım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi öreceğiz. İlk ilmeği başlarken ters olarak örüyorum. Sonraki sıralarda örmeden alacağım. Şimdi bir ilmek daha düz örüyorum. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Bir ilmek ters. 2 ilmek düz. Arka yüzdeyiz. Bir ilmek ters. Bu ilmek ön yüzde düz olacak. Bu düz ilmeğimizden ilmek çıkarıp artırma yapacağız. O yüzden fırfır görünümünü elde etmiş olacağız. 2 düz, bir ters. 2 ilmek düz, bir ilmek ters. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde örelim. 2 düz, bir ters olarak ilerleyelim. En son bir ilmek ters ördüm, 2 ilmek düz ördüm. Bir ilmek daha ters örüyorum. Bu bizim arka yüzde artıracağımız ilmek düz olarak geliyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya bir ilmek daha artırma yapayım. Kenarlar aynı olsun. 58 ilmekti. Yani 59 ilmeğimiz oldu şişimizde. İsterseniz başlarken 59 ilmekle de başlayabilirsiniz. Şimdi ben sondaki ilmeği düz olarak örüp ön yüze geçiyorum. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi sıra düz ilmeğimde. Bu düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkaracağım. İlmeklerimi de şu şekilde düz olarak çıkarıyorum. Bu düz ilmeğimin içerisine girdim. 1, ipimi öne alıyorum. 2, aynı ilmeği tekrar örüyorum. 3, ipimi öne aldım. 4, aynı ilmeği tekrar örüyorum. 5. Bir tane ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters örüyorum. Bu ilmeklerimizi arka yüzde düz olarak örmüştük. Tekrar ipimi arkaya aldım. Buradaki düz ilmeğimizden 5 ilmek çıkaracağım. Bir ilmek düz ördüm. İpimi öne alıyorum. Artırdım. 3. ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. 4. Şöyle ilmeğin içerisinden çıkmayalım. Aynı ilmeği tekrar örüyorum. 5. Bir ilmeği 5 ilmeğe çıkarmış oluyoruz. O yüzden fırfır görünümünü elde ediyoruz arkadaşlar. Fırfırların arasındaki 2 ilmeği ters olarak ördüm. Şimdi tekrar düz ilmeğime geldim. Düz ilmeğimin içerisinden 5 tane ilmek çıkaracağım. 1, ipimi öne aldım. 2, artırıyorum. Aynı ilmeği tekrar ördüm. 3, ipimi öne aldım. 4, aynı ilmeği tekrar örüyorum. 5. 5 tane ilmek çıkarmış olduk. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. Tekrar artırma yapıyoruz. Düz ilmeğimizin içerisine girdim. 1 ilmek ördüm. İpimi öne aldım. 2, aynı ilmeği ördüm. 3, ipimi öne aldım. 4, bir ilmek daha ördüm. 5. Şimdi 2 ilmek daha ters örüyorum. Artırmalarımıza bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bütün düz ilmeklerimizde artırma yapalım. Aradaki ilmekleri ters olarak örüp bütün ilmeklerimizi tamamlamış olalım. Sıra sonunda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm.
Hemen düz ilmeğimin içerisinden 5 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek ters örüp sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek düz örüyorum. Daha sonra ilmeğin içerisinden 5 ilmek çıkarmıştık. Arka yüzde bu ilmekleri ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters örüp 2 ilmek düz. 5 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum. Sıralamamız bu şekilde. Artırmış olduğumuz ilmekleri arka yüzde ters, aralarda 2 ilmek düz örerek ilerleyelim. Diğer yüze geçelim. Sıra sonuna geldim. En son 5 ilmek ters ördüm. Artırmış olduğumuz ilmekleri. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmek düz örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüze geçiyoruz. Ön yüzde ilk ilmeği örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra 5 ilmek düz örüyoruz. Arka yüzde örmüş olduğumuz 5 ters ilmeği ön yüzde düz. Aralarda 2 ilmek ters. Ön yüzde artırdığımız ilmekleri düz olarak örüyoruz. 5 ilmek düz, 2 ters, 5 düz olarak sıralamamız bu şekilde devam ediyor. Artık ilmekleri görmüş olduğumuz gibi örüyoruz. Ön yüzde ve arka yüzde ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam edelim. Fırfırlı kısımda biraz ilerleyip gelelim. Fırfırlı kısımda ilerledim. Şöyle ilk sıradan sayarsak, ilk ilmek almış olduğumuz sıradan sayarsak 2 4 6 8 10 sıra ördüm. En son ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde ilmeklerimi keseceğim. 11. sırada ilmeklerimizi arka yüzde hem örüp hem kesiyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. İlmeklerimizi düz olarak örüp kesiyoruz. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bu sırayı da hem örmüş hem kesmiş oluyoruz. Fakat arka yüzde düz olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde keselim. İlmeklerimizi çok gevşek bırakmayalım. Çok da sıkmadan ilmekleri kesip gelelim. Bütün ilmeklerimi kesip tamamladım. Şimdi tam karşısından ilmek çıkaracağız. Yine aynı ilmek sayısıyla ilmeklerimizi çıkaralım. 59 ilmekle çıkarıp aynısı gibi öreceğiz. Buranın simetrisi olacak şekilde örmemiz gerekiyor. Tekrar aynı şeyleri göstermeye gerek duymuyorum arkadaşlar. 59 ilmekle çıkarıp aynısı gibi model kurulumunu yapıp bu tarafa kaç sıra ördüyseniz diğer tarafı da aynı sırada örebilirsiniz. İsterseniz birkaç sıra fazla örebilirsiniz. Kendi boynunuzun ölçüsüne göre örebilirsiniz. Ben şöyle bu kısmın ölçüsünü vereyim. 5 santim bu kısım.
Şu kısımda 3 santim, toplamda 8 santim, 7,5-8 santim kadar oldu. Diğer tarafı da örünce 13 santim olacak arkadaşlar. Dediğim gibi kime örüyorsanız onun ölçülerine uygun bir şekilde örebilirsiniz. İsterseniz çocukların kullanımına da uygun, çocuklar için de örebilirsiniz. İsterseniz de yetişkin olarak örebilirsiniz. Şimdi ben diğer tarafı tamamlayıp geliyorum. Boyunluğun her iki tarafını örerek tamamladım. Şöyle ölçüsünü vereyim. 11-12 santim kadar ördüm. Dediğim gibi isterseniz birkaç sıra fazla ya da eksik yapabilirsiniz. Bu şekilde örüp örgü boyunluğumuzu tamamlamış olduk. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.